Burada da pamuk var. Onu kırlent yapacağım. Arkadaşım pamuk verdi, fazla gelmiş yastık yapınca. Günaydın. Merhaba, guten Morgen. Hello. Esselamu aleyküm. Dün bir takipçimiz tam da burayı ama nereden? Şuradan çekim. Tam da buradan çektiğim bir çekime o kadar beğenmiş ki sanki kendimi Santorini'de bir yeri izlerken buldum demiş. Arada bana güç kuvvet veren böyle güzel yorumlar olduğunda o kadar etkileniyorum ki bir tanelerim. Merhabalar. Adana'da sabah oluyor. Şöyle bir bulutlar var. Yedin mi çocuğum? Bizim Santorini köy evimiz burası. Burasını en sevdiğim yer desem inanır mısınız? Çünkü niye biliyor musunuz? En çok emek burada var. Şimdi eski videoyu izleyenler, eski videoları, bu duvarlarımızın ne kadar kötü olduğunu bilirler. Bak bunları ben sıvadım, ben ellerimle. Buralara torba torba sıva malzemesi gitti. Ben bu işin içinden çıkamam dedim o zaman. Çünkü o kadar çok sıva gitti ki bu tam buranın bu altından başla. Çünkü burası çok eski, 60 küsur yıllık bir ev. Artık çok yıpranmıştı. Artık arka tarafı gözüküyordu piriketlerin. Burada fazlalıklarımızı koyduk. Odun gelecek, yine odun almamız gerekiyor. Kış yanıyoruz ama kış gelir. Burada biz tamire başladığımız evimiz. Sonra ne oldu burası? Bodrum, Bodrum. Bodrum, Bodrum. Burayı çok seviyorum. Çünkü en kullanılmayan, en korkunç alan burasıydı. Hani şuralarda piriket tuğlalar artık yoktu. En çok oyulan yer burasıydı. Demek ki su geçen yer. Bakın çiçeklerimiz coşmuş, coşmuş kız. Ben bunları böyle suya ısladım. Hep kök verdi. Zannedersem bu Yasemin. İnşallah Yasemin'dir. İnşallah Yasemin'dir Müşerref ablacığım. Bu da bizim limonumuz. Biri demişti, o kökü niye o kadar kapattınız? Hayır, kapatmadık. Zaten burası betondu. Oradan anneciğim çok sağlıklıydı yani o zamanlar. 5-10 sene önce annem orayı oydu. Bir tane limon, çok istiyordu limon. Eşim de ona limon aldı geldi. Küçücüktü böyle, küçücük bir daldı. Şöyle bir daldı düşünün. Şöyle bir daldı. Annem orayı eşmiş, ekmiş. Hani daha fazla gelemezdi çünkü burada eskiden kuyu varmış. Altı kuyu, eskiden lağımlar yokken. Haydi hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyerekten girelim evimize. Şu çiçeklerim de içeriği sevmedi. Hoş geldiniz, uğur getirdiniz, şeref getirdiniz, mutluluk getirdiniz evimize bir tanelerim. Şöyle yorulduk mu? Yorulduk. Değdi mi? Değdi. Hani burası nasıldı diyenler için hemen kısacık göstereyim. Hemen evimize, çünkü çok istek var yeni görenlerden. Çok güzel çekmeden o gün göremedik diye. İşte bura gibiydi. Görüyor musunuz? Yeni sıvadığım yer. Hiç izlenmeyen videom. Tamirat yap çok izlenir diyenler. Zaten ben kendim için yapıyorum. Evimiz için yapıyorum.
Hani ben sadece içeri olsun diye yapmıyorum. Tamamen gerçek. Şuranın lambasını örtelim. Çok fazla tasarruf şey olmasın. Hemen geri gelelim. Ha işte öyle. Orası en iyi yer. Çünkü orası yatak odası olduğu için çok kullanılmamış. Diğer yerleri herkes biliyor. Burası babamızdan yadigar. Çok çok eski evimiz. Neler yapmadık ki? Tabii ki merak edenler izleyebilir. Karşınıza çıkabilir izlediğiniz zaman. İşte en büyük hatamız ne oldu? Buranın lambasını yakamıyoruz. Dönüyor, floresan olduğu için, eski floresan. Buraya da büyük bir buranın büyük bir lambası vardı. Ben ne yaptım? Oraya taktım şey olacak diye, tamirat olacak diye. Şöyle buramızı hemen çekelim. Buraya büyük bir lamba almam gerek en kısa zamanda. Bugün yeni görenler, bizi nereden izliyorsunuz? Birazcık karanlık oluyor. O tantik olsun, ne yapalım? Burası işte girişimiz, salonumuz. Salon diyoruz buraya. Artık kilimlerimizi yavaş yavaş kaldırıyorum. İnşaat işleri devam ettiği sürece kirlenecek, yani kirlenmesin diye. Buranınkini yıkadım. Önceki büyük kilimlerimizi yıkadım. Bunlar da yazlık kilimlerimizdi. Onları da yıkadım. Burada zaten büyük kilimlerimizi buraya koyuyoruz. Yıkıyorum. Ha, yeni bir tablo yaptık. Nuran yaptı. Nasıl olmuş? Bu da ablamın genç kızlığında işlediği. Yani 13-14 yaşlarında kursa gitmiş. Böyle işlediği Çin iğnesi, şahse. Onun da tabii ki bir 45-40 yıllık, 50 yıllık mazisi var. Onu da tablo yaptık. Şu penceremizi böyle açıyorum hava gelsin diye. Şöyle az bir şey açıyorum. Çünkü burası diğer yerlere göre serin. Buraya bakın, sabahın güneşi geldi, ne kadar güzel ışık. Takipçimiz, birkaç takipçim devamlı yazıyorlar yani. O perdeleri görmek istiyoruz, daha yakın çek diye. Yeni görenler oluyor, bilemiyor. Bakın, bu perdelerimizde yine el işi, sadece evde tül parçası vardı. Bunları da boncuklarını, bakın çok almıyor kamera, arkadan ışık vurduğu için. Bunları da kız kardeşim Nuran sanat eseri yaptı. Sadece bizim burada diyorum ya, el emeği göz nuru. Bunu da ben yaptım. Tamamen geleneksel, tamamen evdeki malzeme, geri dönüşüm. Ta yıllar önce babaannemden anneme kalan, annemden de çeyiz diye sakladı. Eskiden ne yapsınlar? Çeyiz diye saklıyorlar ne bulurlarsa. Bunu saklamıştı annem. Ben de babaannemin evinde gördüğüm çocukken kaşıklıktan yaptım. Tabii ki onlar kaşıklık vardı, bardaklık vardı. Çünkü 2 tane bardak oluyordu, şuraya koyuyordu. Böyle 2 katlı oluyordu. 2 bardak, bir çay kaşığı, öyleydi onlar. Bir tane dedemin
Canım büyük dedeciğim bir tane kahve fincanı vardı, kahve içerdi. Siz de eskilerden, anneannenizden, babaannenizden hatırladığınız her şeyi yazın, anılarınızı. İnan ki ben de çok etkileniyorum. Bir hikaye, bir roman okur gibi okuyorum. Sizlerin de anılarını duymak isteriz bir tanelerim. Bakın bakın. Görüyor musunuz? Modelini veriyorum size. Siz de işleyebilirsiniz. İnşaat işine vallahi iki gündür, 3 gündür bacaklarımın ağrısından duramadım. Çok engin ya. Çok aşağı eğildiğimde bacaklarım hamlama yapmış. Artık bir yaştan sonra bacak falan ağrıyor. Şöyle terliğimizi çıkaralım. Evimizin misafir odasına gelelim. Boya, badana, sıva biz yaptık bir tanelerim. Aha da böyle hepsini aynı biraz önceki odamız gibiydi. Çok çok daha farklı çünkü burada oturma odası olduğu için çok fazla yıpranmışlık vardı. Oralar gene iyiydi. Yani iyi gerçekten şu an yaptığım tamir yeri buraya göre iyi. İçinizden biri, ailenizden biri, tamamen sizden biri. İzlenmiyor muyum? İzlenmiyorum. Hiç önemli değil. İzleyenler o kadar değerli, o kadar romantik, o kadar anılarla dolu insanlar ki. Olsun, olsun, az olsun, öz olsun. Niye izlesinler? Niye izlesinler ki değil mi bir tanelerim? Niye izlesinler ki? Dedikodu yok, ona buna küfür yok, ona saldırmak yok, buna saldırmak yok, acitasyon yok, yok da yok yani kimseyi o zaman da hiç kimseyi alakadar etmiyor öyle bir hayat. Bakın bu arada kolum yanmış, gözüküyor mu? Kız o gün sıkma yapıyordum 2-3 tane. Ay bakın ya. Tavaya deyiverdi ay. O kadar da dikkatliydim. Nasılsınız, iyi misiniz? Sizleri karşımda görmekten çok mutluluk duyuyorum. Lütfen bol bol yorum yazın, beğeni atın, paylaşın, hipe puan atın, ücretsiz yani. O hipe puanın önemi YouTube'un bizi öne çıkarması, YouTube'da bu videoyu daha başka kişilere önerilir kılması. Sizler neler gördünüz, neler yaşadınız, ne anılarınız var? Babaannenizin, anneannenizin, dedenizin evinde böyle gördüğünüz ayrıntıları, hatırladığınız ayrıntıları. Yani ben çok çok küçükken köye gidiyorduk. O zaman da hatırlıyorum yani o kaşıklık ve bardaklığı. İsmini gerçekten bilmiyorum o zaman ne denirdi. Ama onun aynısını yaptım. Gözümde bir film şeridi gibi canlanıyor çünkü. Bu bizim kitap okuma köşemiz. Bakın, eli emeği olmayan hiçbir şey yok. Bunların hepsi el emeği. Annemin, mesela bunlar ablacığımın işleri. Mesela bu Meral'imin, canım Meral'imin ruhu şad olsun bakın. Bu perdeyi vermişti. Takmak kısmet olmadı. 3. katta bizim evde her şey güneşten çürüyor. Kıyamadım, böyle duruyordu. Saklıyordum, çok kaliteli bir şey. Çok 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 organize ve süet gibi bu araları. Buraları da organize. Çok değerliydi. Kıyamadım. Sonra Meral'imin en istediği bu evi tamir etmemdi. Görmedi mi? Görmedi. Ama onun için buraya en değerli yere astım. Şu an kalbimde en değerli yer. Aynı annemin, babamın en değerli yere koyduğum gibi. Çünkü anneme hep sözüm vardı. Anneciğim yaptıracağım evi.
yaptıracağım. Seni aşağı indireceğim yani. Birlikte ineceğiz yani. Annem tek zaten inemezdi. Çünkü annem böyle yoldan geçenlerle konuşmayı çok seviyordu. Çok fazla seviyordu. Anneciğime dedim. Anneciğim bak YouTube kanal açıyorum. Çok para kazanacağım. Sana bu evi yaptıracağım. Sonra şey patladı. Koronadan sonra bu işsizlik, güçsüzlük, bu tamirat, tadilat işleri. İnanır mısınız ben burayı sordum kaça yapacaklarını. Daha YouTube'a ilk açtığım dönemlerde buranın ölçümünü falan verdim. Şeyden sordum Instagram'dan, Adana'da çok güzel bir şirket var yapan. Yaptıkları yerleri de görüyordum, müthiş. Hani ben anneme uygun bir şey yaptırmak istiyordum, tuvaletiyle, banyosuyla. İnanır mısınız 50 bin lira dediler. O kadar uygun, o kadar uygun. Tekrardan görüşürüz diye hani böyle biraz para toparlayayım belki kazanırım YouTube'dan falan diye. Çünkü biz bir emekli parasıyla anca biz ve kedilerimiz karın tokluğuna idare ediyoruz. Allah'ımıza binlerce şükür. Hani YouTube'u da bir ek gelir olarak açayım dedim. Kediciklerimize mama parası alırız. Mutfak masraflarına katkıda olur dedik ama dediğimiz tutmadı. Çok az bir meblağ kazanırız. Çünkü gerçekten görüntülerin fazla olması gerekiyor. Ama istemiyor. İnsanları istemiyor. Yok yani. Pek de doğal bir hayat isteyen yok. Biraz da kırgınım. O azmim, cesaretim de kırılıyor ama arada benim öyle kıymetli, öyle altın kalpli takipçilerim var ki bir sözleriyle Fatoş'u tekrardan ayağa kaldıran o kişiler kendilerini çok iyi biliyorlar. Yıkılıyorsun, yıkılmıyor değilsin. Çünkü kolay şeyler atlatmadım. Ha bu evi 50 bin lira. 50 bin lira nasıl biliyor musunuz? Dış girişten, dıştan başlayıp tüm çevre düzenlemesi ve içiyle muhteşem yapıyorlar. Muhteşem, sağlıklı ve uygun, yani böyle yaşam alanına uygun. Anneciğime dedim, anneciğim yaptıracağım. Orada sen böyle bu sefer yoldan geçen oturursun. İki masa, bir masa iki sandalye korum, gelen gidenle, inanır mısınız? Arkasından korona geldi. Arkasından koronadan korunalım, aman anacığımızı koruyalım. Çünkü anneme aşı yaptıramıyorduk çok yaşlı olduğu için. O zaman bu fiyatlar yükselmeye başladı. Bilhatta inşaat fiyatları. Yemin ederim tekrar sordum. Zaten korona 2-3 sene sürdü. Tekrar sordum. 50 bin lira diyenler 500 bin diyordu. 500 bin. Şimdi de 1 trilyona çıkmışlardır. Şans, kader, kısmet. Hemen demek ki bir şey duyduğunda hemen başlatacağım. Sonra ben de ne dedim? Fatoş sen yaparsın, başarırsın. Anneciğimin ruhu şad olsun dedim, yapacağım anneciğim. O zaman yapamadım ama kısmet olmasa her şeyin başı sağlık, her şeyin başı iyilik dedik hep. Rabbim kısmet etmezse olmuyormuş. Olsun. Onun için anneciğimi, babacığımı buraya koydum işte. Evet bir tanelerim. Burada da böyle sedirimiz var. Sedir. Bak sedir çok uzun. Sedir çok uzun olduğu için böyle buraları sehpa gibi kalıyor. Nereye gitsem gölge düşüyor tabii ki. Sedir çok uzun olduğu için kenarları, yani hiçbir şey yok burada. Burada el emeği olmayan bir şey yok. Fatoş'un 15, 14, 16 yaşlarında işlediği, bakın nasıl işledin sen bunu kız. Kız nasıl işledin minnak ellerinle. Aynen işte. Hepsi el emeği, göz nuru. Bir tanesi yazmıştı. Ay çok geçirdim, şok geçirdim. Burada da okuduğum, okumadığım, okuyamadığım, mesela okuyamadığım hala özenle beklediğim kitabım. Nuran bunu bana hediye almıştı. Hani kitap okumak bile kısmet işi. Şu kitabı
Aynı kitabı onlarca okuduğum kitaplar varken şu kitabı hala okuyamadım. Sizler ne okuyorsunuz? Şimdi okuduğunuz kitapların adını hadi verin bakalım bir tanelerim. Ya da en son okuduğunuz kitabı. Yurt içinden, yurt dışından bizi nereden izliyorsunuz? Siz de Fatoş'a destek olmak ister misiniz? Güç olmak ister misiniz? Arkamda diyorum ki arkamda sizler olmasanız hani tamirata bile başlamak bana başlarken bile güç veriyorsunuz. Yıkılmıyor mu? Yıkılıyoruz tabii ki arada. Kırılmıyor muyuz? Kırılıyoruz. Bazen can takipçilerim ben üzülmeyeyim diye diyor ki mesela. Şimdi yaz diyor. İzlenmeler olmaz. Ama sonra bakıyorum ki küfür kıyamet olan tabii ki benim de keşfetime düşen videolar oluyor. Hani başlığından bile belli ne olduğu. Kimi ona küfür ediyor, kimi bunu küfür ediyor, kimi yorum yazana küfür ediyor. Daha da çok geliyorlar, daha da çok geliyorlar onlara, daha da çok geliyorlar. Kavga, kaos. Ne yapalım? Biz öyle olamayız. Olmak da istemem, asla olmam. Fatoş ilk gün bir amca demişti bana, çok yaşlıyım, sizi gördüm hani kızım sen çok yükselirsin, çok iyisin çünkü dedi. Yok amcacığım iyiler, pek de yükselmez ama değişme demişti. Asla değişmez dedim ben de. 15 yaşında değilim, 20 yaşında değilim ki değişeyim dedim. Ha, 60'ından sonra değişen yok mu? O kadar çok ki. O kadar çok ki. Evet, sizleri seviyorum. Adana'dan selamlar, sevgilerimi gönderiyorum. Gideyim de çay koyayım. Görüşürüz çayda belki biterlerim. Nereden izlediğinizi mutlaka yazın. Bakın kitaplıklarımızı da ben yaptım. Hepsini ben yaptım. Ben derken biz, Nuran'la ikimiz. İki kadının gücü diyoruz biz buna. Haydi bakalım. Biri benim telefonu çaldırıyor da çaldırıyor. Çaldırıyor da çaldırıyor yukarıda. Sesi geliyor. Aha kapattım lambamızı. Kız bu saatte burası birazcık şey oluyor. Egzotik. Bizi nereden izliyorsunuz? Almanya, Fransa, Amerika, Rusya, Bulgaristan, Pakistan, Azerbaycan, Özbekistan. Ben burada işlerim vardı. Aslında ben un alacağım. Unumuz çok az kaldı. Ay canım Zeynep Hanımcığım. Allah'ım razı olsun. Çok az kaldı içinde. Çok az şöyle. Bir iki kere yapabiliriz. Bunu boşaltayım dedim Nuran'a kutumuzu artık. En serin yer bura olduğu için buraya koyuyoruz. Haydi bakalım güneş de doğdu. Kedilerin mamasını almaya geldim. Çocuğum mama almaya geldik ama kutuyu bulamıyorum. Nuran nereye koymuş? Mamamız nerede? Mamamız burada tabii ki. Burada. Çocuğum ya kutumuzu alalım da gelelim hadi. Hoşça kalın. Gidin ben kutu alayım da geleyim bir tanelerim. Ay güneş nasıl vurmuş misler gibi odunumuzun üstüne vurmuş ya. Odundan bir güzel koku çıkıyor. Aha. Çok güzel bir güneş var. İnşallah yağmur yağar ya. Her yerde bir yağmur haberi duyuyorum. Hoşça kalın. Mis gibi limon yaprağının şöyle yaptığında bu öyle bir güzel kokar ki. Oh, gönderiyorum size bir tanelerim. İnşallah gelmiştir.